Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü konumuz uzay zaman anlayışımızın dokusunu genişleten, uzay zamanda yolculuğunun mühendislik açısından gelişimine yön veren bir kavram olan Alcubierre-Ward motorunun imkanına uzanacaktır. Bununla birlikte yenilikçi bakış açıları ile bu konuyu etraflıca değerlendireceğiz. Fizikçi Miguel Alcubierre tarafından 1994 yılında ortaya atılan bu teorik öneri yalnızca hayal gücünü cezbetmekle kalmıyor. Aynı zamanda bilimsel ve teknolojik yeteneklerimizin sınırlarına karşı zorlu bir meydan okuma olarak da duruyor. Uzay zamanın dokusunun bir baloncuğun önündeki uzayı sıkıştırıp arkasındaki uzayı genişletmesine benzer şekilde manipülasyonunu düşünün. Mecazi olarak bir kağıt parçasını katlayarak iki uzak noktayı bir araya getirmeye benzeyen bu kavram yalnızca uzayda bir yolculuk olmamakla birlikte hareket ve mesafe algımızı da değiştiren bir devrim niteliği taşımaktadır. Bu motor karanlık madde, kuantum mekaniği ve uzay zamanın doğası hakkındaki sırların kilidini açabilir. Şimdi de teorik temellerden bahsedelim. Alcubierre-Warp motoru Einstein'ın görelilik teorisini belirlediği uzay zaman yolculuğunun geleneksel kısıtlamalarını aşan bir prensiple çalışıyor. Bu motorun amacı geleneksel anlamda hızlanma ile ilgili değildir. Uzay zamanda bir uzay aracının hareket edebileceği, Einstein'ın göreliliği tarafından belirlenen evrensel hız sınırını ihlal etmeden ışıktan daha hızlı hareket eden bir dalga yaratmakla ilgilidir. Bir uzay aracını hızlandırmak yerine ışıktan daha hızlı hareket edebilen bir uzay zaman balonu öngörülmektedir. Bu konsept görelilik tarafından belirlenen evrensel hız sınırını ihlal etmemektedir ve dolayısıyla kozmik doku boyunca etkili bir şekilde bir kısa yol oluşturarak uzay zamanın şekillendirilebilirliğinden yararlanmaktadır. Bu fikrin zarafeti kuralları çiğnemek yerine esneterek genel göreliliğin teorik çerçevesine uyma yeteneğinde yatmaktadır. Şimdi de matematiksel formülasyona geçelim. Burada Alcubierre-Ward motorunu anlayabilmek için teorik temellerin derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Bu motorun konsepti Einstein alan denklemleri üzerinden türetilir. Burada Alcubierre metriği Warp balonu etrafındaki uzay zaman geometrisini tanımlar ve şekilde gösterildiği gibi ifade edilir. Burada fr fonksiyonu balonun merkezinden r yarıçaplı mesafeye göre Warp balonunun şeklini tanımlayan bir fonksiyondur. Bu şekil küresel de olabilir, uzay zaman baloncuğunun şeklini temsil etmekte ve aynı zamanda armut şeklinde de olabilir veya farklı bir fonksiyon şeklinde de olabilir. Şimdi burada bu sürücünün anahtarı bu fonksiyondur. Bu fonksiyonun warp balonunun yapılandırmasını belirler. Ve görelilik ilkelerini ihlal etmeden teorik olarak ışıktan daha hızlı seyahat edebilecek geçerli bir warp balonu yaratmak için belirli başlı koşulları kapsamalıdır. Bu koşullardan ilki balonun uzay aracının uzay zaman dalgası üzerinde yolculuk edebilmesi için uzay zamanı önünde büzüştürmesi ve arkasında da genişletmesi kavramıdır. İkinci koşula geçecek olursak, burada ikinci koşul Minkowski metriğine uzak mesafelerde geri dönüş yapılmasıdır. Minkowski metriği klasik olarak Einstein'ın özel görelilik teorisinden çıkartılan, daha doğrusu onunla ilişkilendirilmiş uzay zaman kolilerini tanımlayan bir metriktir. Burada bu sayede warp sürücüsünün etkilerinden uzakta uzay zamanın düz olduğunun garanti edilmesiyle ilişkilendirilebilir. Üçüncü olarak da üçüncü koşulumuz Alcubierre metriğinde stres enerji tensörü tarafından öngörülen negatif enerji yoğunluklarının bizim kapsamımız, hedefimiz ve tasarım kriterlerinin bize uygun olacak şekilde enerji gereksinimlerimizi karşılaması ve bu bağlamda da kuantum alan teorisi ve Casimir etkisi olarak da incelediğimiz kavramların daha yoğun bir şekilde araştırılmasını gerektirir. Negatif enerji ihtiyaçları gibi önemli teorik engellere rağmen Alcubierre motoru fizikçilere ve mühendislere uzay zaman anlayışımızın sınırlarını ve yıldızlar arası seyahat olanaklarını keşfetme konusunda ilham vermektedir. Şimdi de bilimsel ve teknolojik zorluklara geçelim.
Burada ilk olarak fiziksel kısıtlar ve zorlukları değerlendireceğiz. Alcubierre Warp motoru her ne kadar devrim niteliğinde olsa da şu an ulaşamayacağımız prensiplere ve materyallere dayanmaktadır. Bunlardan ilki egzotik madde olarak tanımlanan ve negatif enerji yoğunluğuna sahip, ışıktan daha hızlı yolculuk için gerekli olan warp balonunu yaratmanın anahtarını elinde tutmaktadır. Üstelik böyle bir motoru çalıştırmak için gerekli olan enerji oldukça büyüktür. Bu enerji ihtiyacını örneklendirecek olursak, bütün bir şehre tek bir pille güç sağlamaya çalışmaya benzemektedir. Alcubierre motorunu teoriden gerçekliğe dönüştürmenin fizibilitesini ortaya koyan ölçekler astronomiktir. Bu terim negatif enerji yoğunluğuna sahip malzemeleri ve hatta takyonlar gibi teorik parçacıkları da ifade eder. Yani hepsi egzotik madde kapsamında değerlendirilebilir. Bir warp balon oluşturmak seyahat için harika olabilir, ancak uzay aracımıza ciddi gelgit kuvvetleri de getirebilir ve bununla birlikte uzay zaman dokusuna yönelik potansiyel risklerden de bahsetmemiz gerekmektedir. Uzay zaman bozulmaları ve nedensellik ihlallerine de değinecek olursak, bir warp balonunun oluşması teorik olarak makul olsa da önemli uzay zaman çarpıklıkları potansiyelini de beraberinde getiriyor. Bu çarpıklıklar uzay aracını aşırı gelgit kuvvetlerine maruz bırakabilir ve hem geminin hem de içindekilerin bütünlüğünü tehlikeye atabilir. Dahası uzay zamanı bu kadar büyük bir ölçekte manipüle etmenin sonuçları, öngörülemeyen riskler ve warp balonunun kendisinin istikrarı konusunda derin endişelere yol açmaktadır. Işıktan hızlı yolculuğa çıkmak bizi kaçınılmaz olarak nedensellik tartışmasına ve zaman yolculuğu senaryolarındaki Büyük Baba paradoksuna benzer paradoksal durumların potansiyelinde de getiriyor. Uzay zamanı bu şekilde manipülasyonu teorik olarak olayların sırasının bozulduğu senaryolara da yol açabilir ve evrendeki temel neden-sonuç anlayışımıza meydan okuyabilir. Peki bu zorlukların üstesinden gelmeyi nasıl başaracağız? Ve burada bu zorluklarla mücadele etmeye nasıl başlayacağız? Cevabımız Einstein'ın alan denklemlerinde yatıyor. Bunları warp sürücüsü senaryosuna uygulayarak bulmacanın parçalarını birleştirmeye başlayabiliriz. Bu bağlamda warp baloncuğumuzun tam şeklini ve onu destekleyebilecek stres enerji tensörünün türünü anlamamız gerekiyor. Şimdi de Alcubierre Warp motorunu mümkün kılabilecek alternatif fikirleri inceleyelim. Alcubierre çerçevesinde alternatifler ve modifikasyonlar önerilmiştir. Ve burada çeşitli spekülasyonlar vardır ve bunlar bir o kadar da etkileyici yollar ortaya çıkarmaktadır. Kuantum dolanıklık manipülasyonu ve karanlık enerjinin kullanımı gibi kavramlar, ışıktan hızlı yolculuğun önündeki engellerin aşılması için çeşitli olanaklar sunar. Şu anda spekülatif olan bu fikirler bizi farklı fiziksel koşullar ve enerji durumları altında uzay zaman manipülasyonunun potansiyelini yeniden düşünmeye davet etmektedir. İlk olarak kuantum dolanıklık kontrolüne değinelim. Burada kuantum dolanıklık manipülasyonu Alcubierre Warp motoru kavramının hayata geçirilmesinde potansiyel bir yol sunmaktadır. Neredeyse mutlak sıfırda kuantum dolaşıklığı kullanarak stabil mikro warp alanları oluşturabiliriz. Bu uzay zamanı yerel olarak kontrol edilebileceği ve hızlanmadan bağımsız olarak uzay aracının çevresinde bir kısa yol oluşturabileceği anlamına gelir. Ancak ısının artmasıyla bu alanların dinamik hale gelmesi, etraflarındaki kaotik enerjiye uyum sağlaması, Alcubierre motorunun pratik uygulanabilirliğinde önemli bir meydan okumadır. İkinci alternatif fikir olarak karanlık enerjinin kontrolüne değinelim. Karanlık enerjinin manipülasyonu kontrol edilen uzay zaman genişlemesi için başka bir potansiyel yöntem sunmaktadır. Sıfıra yakın sıcaklıklarda karanlık enerji daha yönetilebilir olabilir. Bu da teorik olarak warp kabarcığı oluşturulmasına izin verebilir. Yüksek sıcaklıkta plazma ortamlarında ise karanlık enerji warp sürücüsünün güçlendirilmesi için kullanılabilir. Bu yaklaşım Alcubierre modelinin temel fiziksel prensiplerine uygun bir şekilde uzay zamanının genişletilmesi ve daraltılması için bir yol sunar. Isı eklenmesi uzay zamanının düğümlenmesi için yüksek enerjili çarpışmaların kullanılması anlamına gelir. Bir de tabii uzay zamanı dokusunu en düşük sıcaklıklarda seyahat için pürüzsüz bir yol haline getirmek üzere de manipüle etmek durumundayız. Bu daha sağlam ve potansiyel olarak daha kontrol edilebilir bir yolculuk mekanizması sunabilir.
Ancak bu tür bir manipülasyon pratikte uygulanabilirliği ve güvenliği açısından ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bir de alt uzay rezonansı gibi süper düşük sıcaklıklardaki uzay zamanın alt uzay alanları ile rezonansa girebildiği bir ortamda oluşturulabilir. Burada iki tane durumu inceliyoruz. Yani bir yüksek sıcaklıklarda uzay zamanı manipüle etmek, bir de düşük sıcaklıklarda, çok düşük sıcaklıklarda uzay zamanı manipüle etmek. Burada yüksek sıcaklıklara da ani geçiş, mesela hızlı geçiş, güçlü rezonans dalgaları oluşturabilir. Yani bu iki sıcaklık farkını çok hızlı bir şekilde değiştirilerek bu uzay zaman ortamı manipüle edilebilir. Bu yaklaşım warp sürücümüzün dinamiklerini ve uzay zamanın kontrolünü daha iyi anlaşılmasında da yardımcı olabilir. Bir de holografik uzay zaman projeksiyonu vardır. Burada da holografik uzay zaman projeksiyonu değişen kozmosa gerçek zamanlı olarak uyum sağlayabilen dinamik bir model sunar. Bu Alcubierre motorunun pratik uygulamalarında uzay zamanı manipülasyonu için kullanılabilecek bir yöntem olarak görülebilir. Ancak burada tabii ki de holografik uzay zamanın niteliğine ilişkin sicim teorisi bağlamında da ve kuantum bilgi teorisi bağlamında da belirli aşmazlar vardır. Bu henüz tam teorik olarak tamamlanabilmiş bir model olmamakla birlikte teorik olarak tamamlandıktan sonra mühendislik uygulamalarına geçilebilir. Bu fikirler ışıktan hızlı seyahatin zorluklarına yeni perspektifler sunarak mümkün olduğunu düşündüğümüz sınırları zorlar. Negatif enerji yoğunluğuna sahip egzotik madde gereksinimi, aşırı enerji ihtiyacı, uzay zaman bozulmaları, nedensellik ihlalleri ve kuantum alan teorisiyle ilgili sorunlar bu teorik modelin pratikte uygulanabilir olup olmadığı üzerinde de ciddi soru işaretleri bırakmaktadır. Alcubierre warp motorunu teorik fizik ve kozmoloji alanındaki ileri araştırmalar için değerli bir düşünce deneyi olarak da değerlendirebiliriz. Bu kapsamda oldukça çarpıcı ve önemli bir örnektir. Bu teorik öneride genel görelilik alanındaki alan denklemlerinin çözülmesinden ilham alarak uzay zamanın manipülasyonu, kontrolü ve ışıktan daha hızlı yolculuk hakkındaki anlayışımızı genişletir. Bu nedenle Alcubierre warp motoru uzay araştırmaları ve teorik fizikteki engin olasılıkların sembolü olmaya devam ediyor. Karşılaştığı muazzam zorluklara rağmen taşıdığı potansiyel de aynı derecede büyüktür. Bilgi ve keşif arayışında hayal edebileceklerimizin ve başarabileceklerimizin sınırı olmadığını bize hatırlatır. Alcubierre warp motoru insanın yaratıcılığının ve bilimsel araştırmanın sınırsız doğasının bir kanıtı olsa da yakın gerçeklikten ziyade teorik olasılıkların bir işareti olmaya devam ediyor. Hayal etmeye, sorgulamaya ve keşfetmeye devam edelim. Çünkü keşfin gerçek özünü bu arayışlarda bulmaktayız. Bizi mevcut bilimsel ve teknolojik ortamımızın sınırlamalarıyla yüzleşmeye zorlarken aynı zamanda neyin başarılabileceğine dair ileriye dönük bir vizyona da ilham vermesi açısından kıymetlidir. Alcubierre motorunun büyüleyici ve görünüşte ulaşılamaz doğası, öncelikle hayal gücümüzün sınırlarını genişletme kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Ve bu motorun gücünden yararlanmak, uzak galaksileri keşfetmemize, yeni dünyalarda yolculuk yapmamıza ve muhtemelen varlığımız hakkındaki en derin soruların bazılarına cevap vermemize olanak sağlayabilir. Bu vizyon göz korkutucu olduğu kadar ilham vericidir aynı zamanda. Bilinmeyene doğru olan yolculuğumuzda bize katılın. Zihnimizi ve evrene dair anlayışımızı genişletelim. Ve her zaman olduğu gibi merakınızı sürdürün. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.